Dostlar merhaba. Gelmenizi bekliyorum yayınıma. Sadun Akil merhaba. Sen de hoş geldin. Ay Yıldız selamlar. Arkadaşlar. Yıldız Çelik de geldi. Merhaba. Servin de burada. Adana. Sekine burada. Tunzale burada. Esma da geldi. Miki burada. Miledi geldi. Merhaba. Caner merhaba. Teşekkür ederim. Eşref İnci, Naile İmanlı, Akile. Yıldız iyi, Şebnem iyi, çok şükür. Gülseren merhaba, Feyza Aydın merhaba. Dostları görmek ne kadar güzel. Sağ olun dostlar, hoş geldiniz. Hoş geldiniz dostlar. Nono geldi. Nono da burada. Miki İstanbul'a Eylül'ün başında inşallah. Eylül'ün ilk haftası İstanbul'a yolculuk. Servin iş sağlam. Teşekkür ederim Ege. Çok iyiyim. Dostlar ünlülerle ilgili çeşitli haberler var. Çok çarpıcı, çok kuvvetli haber olmasa da elimizde merak edilen, sevilen ünlülerle ilgili gelişmeler yaşanıyor tabii ve bunları da biz değerlendirip sizlere sunuyoruz. Şimdi çok sevilen oyuncu Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen'le ilgili ilginç bir haber var. Deniliyor ki evde yüksek sesle kavga ediyorlar. Fahriye Evcen ve Burak Özçivit. Hatta öyle ki sesleri komşuları tarafından duyuluyor ve bu kulaktan kulağa yayıldı bu haber. Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in evlerinde kavga ettikleri, sonra gittikleri tatil yerinde de aynı şekilde tartıştıkları, yüksek sesle tartıştıkları ve başkalarının bu olaya şahit olduğu. Biliyorsunuz onlar 2017 yılında evlenmişlerdi ve ondan 4 yıl önce aslında Çalıkuşu'nda yolları kesişmişti. Birkaç sene birlikte oynadılar, arkadaşlık yaptılar. Sonra da 2017 yılında evlendiler. 2 tane de çok güzel çocukları oldu. Ve dışarıdan bakıldığında sorunsuz bir evlilikleri varmış gibi görülse de Burak Özçivit'le Fahriye Evcen'le ilgili zaman zaman aralarının açık olduğu haberleri gelir. Özellikle Burak Özçivit'le ilgili yurt dışına seyahatlere gittikten sonra çıkan haberler, o seyahatlerde çıkan haberler hep ilgi çekici olmuştur. İşte dışarıda kadınların ona yakın ilgi göstermesi yurt dışında, Rusya'da, Arap ülkelerinde kadınlarla çıkan fotoğraflar, videolar, hayranlarının ona gösterdiği yakınlık iddialara göre Fahriye Evcen'i kıskandırıyor ve sinirlenmesine sebep oluyor. Fahriye Evcen zaten fazlasıyla titiz bir insan olarak biliniyor ve kocasına, evine çok düşkün bir insan olarak bugüne kadar hep bilindi. Hatta evine hiçbir zaman
bayan misafir kabul etmediği de yıllar önce haber olarak yayınlanmıştı. Akrabalardan dahi eve hiç bayan misafir almadığı söyleniyordu. Onun bu önlemi, bu davranışı, bazı kişiler tarafından takdir ediliyor. "Aferin, doğrusunu yapıyor, iyisini yapıyor. Erkeğe güven olmaz." Bazıları diyor ki, "İnsan kocasına güvenmeyecek de kime güvenecek?" İşte, "Kadına güven olmaz." diyor bazıları. Akraban da olsa kadınlar, eee, insanın sevgilisine, kocasına göz koyabiliyor, deniyor ve Fahri Evcen'in, bu yaptığı da doğru bir davranış olarak değerlendiriliyor bazı kişiler tarafından. Sonuç olarak Fahriye Evcen, kocasını, dişi sinekten bile kıskanıyor. İddialar bu şekilde. Öyle olunca da, eee, Burak Özçivit'in, eşinin kendisini baskı altında hissetmesi gerçeği de konuşuluyor. Ya, bir erkek bu kadar da sıkılır mı? Bırak, karşılıklı güven olması lazım ilişkilerde, evliliklerde. Bırak adamı rahat bırak diye eleştiriliyor zaman zaman Fahriye Evcen. Ama, eee, bütün bunları bir kenara bırakacak olursak, yani bu, kıskançlıkları, zaman zaman her evlilikte olabilecek tartışmaları bir kenara bırakacak olursak, yıllarca onlardan mutlu bir çift olarak söz edildi. Ancak bu son, komşuların duyacağı kadar şiddetli kavga edilmesi, bazı üstesinden gelinemeyen sorunlar olabileceğini gösteriyor evde. Gidilen tatil yerinde de kavga edilmesi. Çiftler birbirleriyle tartışabilirler ama seslerin yükseltilmesi, eee, bu artık bazı şeylerin çığırından çıktığının işareti olarak değerlendiriliyor. Ben yine de Burak Özçivit'in çok iyi bir eş olduğunu, çok iyi bir baba olduğunu düşünüyorum. Ben Burak Özçivit'in fire için yorgan yakmayacağını, öfkesinin kurbanı olmayacağını ve, ne olursa olsun eşiyle arasındaki sorunları çözme konusunda her zaman öncü olacağını, ilk adım atacağını düşünüyorum. Eee, Fahri Evcen de nitekim Burak Özçivit gibi bir insanla, eee, beraber olduğu için, karı koca olduğu için şanslı olduğunu düşünüyorum ve bu evliliğin ne olursa olsun toparlanıp, eee, güzel bir şekilde süreceğine inanıyorum. Önemli olan niyet. Önemli olan, birlikteliği istemek, o çocukların her zaman mutlu olmasını arzu etmek, çocukların hiçbir zaman başının öne eğilmemesini istemek. Bu da anne ve babanın elinde. Dışarıdan insanlar çok şey söylerler. Çok yanlış, önerilerde bulunabilirler, yakın arkadaşlar, akrabalar. Onlara kulak asmamak, evliliği iyi bir şekilde sürdürmek önemli diyorum ve bu konuyu burada kapatıyorum. Vicky iyi akşamlar diyor. Nasılsınız diyor. Teşekkür ederim. Ceylan Demir merhaba. Sağ ol Meryem. Dil Soda teşekkür diyor Dil Soda. Meryem Katoyun, Sakina. Evlilikte olur böyle şeyler diyor. Sekine, Rustemava. Ben onların sevgilerine inanıyorum diyor. Ne kadar güzel. Dilya, ay bu kalpler ne kadar güzel. Dilya, harika kalpler. Bu rengi nereden buluyorsun ya? Bende kırmızı böyle çıkmıyor Dilya. Sadun Akil diyor ki demek ki para ile saadet olmuyor. Burak şımardı diyor. Ya şımardığına çok katılmıyorum da güzel paralar kazandı Burak Özçivit. Tabii bunların hepsi çocukların geleceği için güzel de yatırımlar yaptılar arkadaşlar. Burak Özçivit Türkiye'de en çok kazanan erkek oyuncu.
Mert Ramazan Demir'den de çok kazanıyor. Kıvanç Tatlıtuğ'dan da çok kazanıyor. Çağatay Ulusoy'dan da çok kazanıyor. Herkesten çok daha fazla para kazandı Burak Özçivit. Allah daha iyi etsin, gözümüz yok. Çalışan kazansın. Moskova'dan selamlar diyor. Kıhayala. Kıhayala Nuri. Kıhayala Nuri, Burak Özçivit'i mi daha çok tanıyorsunuz siz Ruslar? Yoksa Mert Ramazan Demir'i mi daha çok tanıyorsunuz? Kıhayala Nuri. Moskova'dan yazıyor. Türk olabilir Kıhayala, soyadı Nuri. Ama Rusya'yla da bir ilişkisi var diye düşünüyorum. Yanılıyor muyum? Kıhayala Nuri. Baba Rus, baba Türk, anne Rus mu? Ayşenur Yıldırım, merhaba. Zahra Gelsemi, Bilal abi diyor. Peki buradayım Zahra. Herkes iyidir umarım arkadaşlar. Hepiniz iyisinizdir. Kusura bakmayın, tek tek soramıyorum hatırınızı. Beğen sayısını biraz artırabilirsek memnun olurum. Abone olmayan arkadaşlar varsa, abone olurlarsa sevinirim. Ruhangiz burada. Aframez birlikte görsem dünyanın en hoş sohbeti olurum. Allah'ımız bütün gençlerimizi görsün. Amin. Ruhangiz, Naile, Mert Ramazan tabii ki diyor. Keheyala Nuriye, Mert Ramazan mı Burak Özçivit mi dedim Rusya'da. Mert Ramazan tabii ki diyor. Azerbaycanlıyım diyor. Moskova'da oturuyorum Bilal Bey diyor. Keheyala Nuri. Peki Azerbaycanlı tüm dostlara selamlar. Kaya da beyaz kalpler yollamış. Rusya'da Mert Ramazan Demir çok tanınıyor. Daha çok seviliyor diyorsun ama Keheyala. Ben bir gazeteci olarak yıllardır Burak Özçivit'in Rusya'ya pek çok kez davet edildiğini, Rus topraklarına ve Türk devletlerine, Türkiye devletlerine, Orta Asya'daki pek çok kez davet edildiğini, oradaki tanıtımlara katıldığını ve çok güzel paralar kazandığını biliyorum. Madem Mert Ramazan Demir çok daha fazla seviliyor, çok daha fazla merak ediliyor. Neden Mert Ramazan Demir'i para karşılığında organizasyonlara çağırmıyorsunuz, davet etmiyorsunuz? Etmiyorlar Ruslar ve Türkiye devletler. Orta Asya'daki mesela Kazakistan'a kaç kere gitti Burak Özçivit? Yok inşaat firmasının yaptırdığı evleri tanıtım, yok işte bir beyaz eşya firmasının reklam filminde oynamak, yok bir mücevher firmasının tanıtımı için gitti. Moskova'ya kaç kere gittim. Moskova'da mesela Burak Özçivit bir dizide de küçük bir rolde oynadı biliyorsunuz yılbaşında. Ama çok sevilen oyuncu Mert Ramazan Demir için böyle bir davet olmuyor. Bunun sebebi nedir acaba? Menajerlerin mi daha iyi çalışması lazım? Burak Özçivit'in menajerleri Ruslarla daha mı iyi irtibat kuruyor? Menajer e, Mert Ramazan Demir'in menajeri onunla tatillere gidiyor, beraber kadeh kaldırıyor Miray Kaya. Ama asıl yapması gereken bu para getirecek işleri bağlamak değil midir Miray Kaya'nın yapması gereken iş? Mesela Mert Ramazan Demir bu kadar çok sevilirken Rusya'da bir kere bile Rusya'ya iş için gitmedi Mert Ramazan Demir. Ama benim saydığım geçen sonbahar ve kış Burak Özçivit 3 ya da 4 kere gitti Rusya'ya ve Orta Asya ülkelerine. Ama Miray Kaya da Mert Ramazan Demir'le yurt dışındaki seyahatlere gidip orada artistinin yanında boy gösteriyor. İşte Londra'da onunla beraber tatil yapıyor. Her neyse İtalya'da tatil yapıyor. Böyle olmaması lazım aslında. Menajerin oyuncunun asıl işinin dışında, asıl işine dizide oynamak, filmde oynamak. Ona yan işlerden de para kazandırması lazım. Şampuan reklamı, Mert Ramazan Demir'in oynadığı içecek reklamı falan, onlar zaten görünen işler. Onlar zaten herkesin gözü önünde oyuncuya teklif edilen reklamlar, anlaşmalar. Onun dışında menajerinin iş çıkarması lazım.
iş yaratması lazım. Burak Özçivit'in menajeri bunu yapıyor. Mert Ramazan Demir'in yurt dışı bağlantıları için kendisine sırf yurt dışında ona hizmet edecek. Bakın bu söylediğim çok önemli. Mert Ramazan Demir'e ulaştırın bu söylediğimi. Yurt dışında ona hizmet edecek, ona iş bağlayacak, yurt dışı tecrübesi olan bir menajerle ya da bir menajerlik ofisiyle çalışması lazım. Kazandığı paranın 4-5 misli para kazanabilir Mert Ramazan Demir. Yurt dışından ona iş bağlamak lazım. Yahu bana nerelerden yazıyorlar ya? Dün yine yazdılar. Nerelerden yazıyorlar? Şaşırıyorum yani. Kolombiya'dan yazıyorlar Mert Ramazan Demir için, Afra Saraçoğlu için. Yani Tayland'dan yazıyorlar, Tayvan'dan yazıyorlar. Oralarda bu dizi satıldı mı, satılmadı mı bilmiyorum. Satılmadı galiba. Her yere de satılmadı ki bu dizi. İnsanlar nasıl tanıyorlar? Yani Rusya'dan, Ukrayna'dan filan zaten onlarca insan yazıyor. Peru'dan yazıyorlar. Nereden yazdılar? Bir dakika. Panama'dan yazıyorlar. Bütün Güney Amerika, Orta Amerika biliyor Mert Ramazan Demir'i. Bütün Portekizce konuşulan ve İspanyolca konuşulan ülkeler tanıyorlar Mert Ramazan Demir'i, Afra Saraçoğlu'nu. Onların aşkını herkes biliyor. Bir bizim antiler bilmiyor. Bütün dünya kabul ediyor onların aşkını, bir bizim antiler kabul etmiyor. Bizim antiler de onları çekemeyen oyuncuların, kıskanan oyuncuların fanları, bizim antiler. Mert ve Afra'nın kendilerine rakip olduğunu düşünen diğer ünlülerin fanları, antiler ve sahte hesaplar önemli bir kısmı da. Evet. Ann Maria diyor ki Ann Maria Rodriguez ve Martinez bir ismi daha var. Evet artık bütün dünya tanıyor diyor. Naile İmanlı burada. Naile İmanlı diyormuş. Evet artık dünya tanıyor. Ann Maria Rodriguez Martinez sen ne diyorsun? Gülseren Başdoğan, menajer dediğin oyuncusuyla kadet tokuşturmasın, iş bağlasın. Ya imzamı atarım ben bu söze be. Ben bu söze imzamı atarım ya. Menajer dediğin oyuncusuyla kadeh tokuşturursam, yani oyuncuna sen bir para kazandır, bir iş bağla, 20 milyon dolar para kazandır, 10 milyon dolar atıyorum para kazandır. Ondan sonra kadeh tokuştur onun şerefine. Ama kardeşim, onun sevgilisi misin, onun kankası mısın, onun menajeri misin belli değil ya. Yani bir sürü de dedikodu çıkıyor hakkınızda. Yapmayın böyle Allah aşkına ya, yapmayın böyle ya. Stefano Papa daha önce SMS göndererek Can Yaman'a oğlumu ne sıfatla evinde tutuyorsun diye yetkili polislere göndererek evden aldırmıştı. Şimdi telefon numarasını yayınladı. Esin, evet, Can Yaman çok kötü örnek yurt dışında. Bizi rezil ediyor Can Yaman. Bu yaptıklarıyla evli bir kadınla ilişki yaşıyor. Yaklaşık 2 senedir ve adamı perişan etti. Evli kadının kocasını ve çocuğunu, 4 yaşındaki çocuğunu perişan etti Can Yaman. Bırak evli adamın çocuğunu kendisine bırak, babasına bırak. Sen çocuğu niye evde tutuyorsun Can Yaman? Yani Allah nasıl bilirse öyle yapsın seni. Andrea Jara Jurita, Afram diyor. Ay Yıldız haklısın Bilal abi. Miray biraz işine odaklansın. Herkes çok seviyor Mert'i diyor Dilya. Evet Mert'i herkes çok seviyor. Onur abi, Bilal abi İran'da diyor Zahra. Ya bugün bizi bir Onur Akay attı, yolladı bana. Bir Arap gazetesi bizim haberlerimizi alıntılamış. Onur Akay ile benim yazılarımızı alıntılamış, haberlerimizi alıntılamış. Afra ve Mert'in barıştığını yazmış. Onur Akay'ın ortaya çıkardığı bir gerçekti bu. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yeniden barıştığı çok güzel gelişmeler oluyor. Bu arada Onur Akay'la canlı yayınımızı haftada 2 güne çıkardık. Cumartesi ve pazartesi günleri. Eskiden cumartesi yapıyorduk canlı yayın. Şimdi pazartesiyi de ekledik. Öyle.
Öyle. Bu sabahleyin ilginç bir haberle oturduk, bilgisayarların başına. Haber şeydi, eee, devletin ilgili kurumu BTK, fenomen Murat Övüç'ün 4 milyon takipçili Instagram hesabının, eee, Türkiye'de erişimi engellediğini duyurdu. Murat Övüç'ün Instagram hesabına yurt içinden ulaşmak isteyenler, kapalı olduğunu gördüler. Bunun sebebi de Murat Övüç'ün bundan 4 ay kadar önce bir uçak yolculuğu sırasında omuzundaki şalı başına örtü gibi, başörtüsü gibi, türban gibi bağlayıp, eee, "Ne yapsam yakışır kız bak buyur." diyerek o kendine has üslubuyla, konuşması, ve onun böyle bir video paylaşması. Bu videoyu gören insanların bir kısmı, Murat Övüç başörtüsüyle kutsal değerimizle dalga geçiyor, alay ediyor diye kendisini CİMER'e şikâyet ettiler ve bunun üzerine savcılık soruşturma açtı Murat Övüç'e ve ciddi Murat Övüç, yargılanıyor. Dini değerleri aşağılama, halkı kin ve düşmanlığı alenen tahrik suçundan 4,5 yıl hapis sistemiyle yargılanıyor. Murat Övüç savunmasında öyle bir niyeti olmadığını, kendisinin dindar bir insan olduğunu, işte Umre'ye gittiğini, asla böyle bir şeyi alay etmek için yapmadığını söylese de, o paylaştığı Instagram hesabı yasaklandı, kapatıldı. Yurt dışından erişim yapılabiliyor hesaba ama Türkiye'den kapatıldı. Ve buna sevinen çok insan oldu. Bunu eleştirenler de var ama sevinen çok insan oldu. Sevinenler, "Ya senin ne işin var halkın milli değerleriyle, halkın dini kutsal değerleriyle? Sen niye bunları ağzına alıyorsun? Sen fırfırlar de, sen kız yanıklar de, kendi üslubunla konuş, işine bak. Sana ne milletin başörtüsünden, türbanından?" diye kendisiyle, böyle adeta, onu nükte konusu yaptılar ve, Murat Övüç de bugün yayınladığı yeni bir videoda bundan sonra sadece smoking giyineceğini, takım elbise giyineceğini, smoking giyineceğini, artık, o şekilde espriler yapmayacağını, o şekilde giyinip, kadın gibi giyinip halkın karşısına çıkmayacağını söyledi. Bakalım bundan sonra Murat Övüç'ün, bu sözü gerçekleşecek mi ve onunla ilgili alınan bu karar, Instagram'ın hesabının kapatılma kararı devam edecek mi? Metruk Adam 22 Ağustos'ta 2 gün sonra yayınlanacak Netflix'te. Kimler izleyecek? Filmi, Mert Ramazan Demir'in dram ağırlıklı, kendisinin cezaevinde uzun yıllar yattıktan sonra çıkıp hayat mücadelesi veren bir genci, ailesiyle problemli bir genci canlandırdığı, filmi Metruk Adam 22 Ağustos'ta yayınlanacak arkadaşlar Netflix'te. Kimler izleyecek? Naile diyor ki ben izleyeceğim. Dilya, Bilal Bey, Afran ve Mert'ten haber var mı? Afran konuşalım diyor. Başlıklarını ilk söylediğinde ben inanmıştım zaten diyor Ege. Selvin işi sağlam, tabii ki izleyeceğiz diyor. Bu kadar çok fena Mert'e her yüzüne güzel öpücük dağıtmasın. Her yüzüne gelene öpücük dağıtmasın diyor Ay Yıldız. Ben izleyeceğim diyor Emine. Melahat, evet izleyeceğim. Akile, Metruk Adam'ı bekliyorum diyor. Gülseren ben de izleyeceğim diyor. Aynur sabırsızlıkla bekliyorum diyor. Emine Yıldız, ben zaten hep barışacaklar dedim Afran için diyor. Evet Emine, hatırlıyorum sen hep barışacaklar dedin. Hep barışacaklar dedin. Tamam çocuklar, barıştılar ama bundan sonra
İnşallah aralarında hiçbir sorun olmaz ve inşallah bundan sonra Mert'i çevresindeki insanlar, onun dost bildikleri, onun arkadaş bildikleri Mert'i rahat bırakır bundan sonra. Mert'i Afram'a bırakırlar inşallah bundan sonra. Ve Mert'i sevdiğini söyleyen, ona çok yakın olan insanlar Afram'a hak ettiği değeri gösterir inşallah bundan sonra. Onların mutluluğu bununla paralel. Çünkü Mert yakın arkadaşlarının davranışlarından, yakın arkadaşların ve menajerinin sözlerinden etkileniyor. Vicky ben de izleyeceğim diyor. Abakarova Kiril alfabesiyle, Rus alfabesiyle yazıyor. Bulgar mısın, Rus musun, beyaz Rus musun? Anlayamıyorum ve okuyamıyorum. Dotasel Afram konuşalım diyor. Ben de izleyeceğim diyor. Emine Yıldız onların kalpleri temiz, Allah Afram'a yardım edecek diyor. Naile İmanlı Ay Yıldız o haber haliyle gerçek değil. Ayşe Gök Mert'in yüzüğü nasıl acaba diyor. Mert'in yüzüğünü Afra Saraçoğlu'nun bir şekilde parmağına takıp göstereceğini ümit ediyoruz arkadaşlar. Bir yere giderken, bir toplantıya katılırken, bir yerden çıkarken, kuaföre girerken, çıkarken bir şekilde Afra Saraçoğlu'nun parmağında tek taş bir yüzük görürseniz bilin ki o yüzük Mert Ramazan Demir'in kendisine barışma hediyesi olarak Assos'ta taktığı yüzük. Onur Akay'ın Mert ve Afra aynı sinema filminde buluşacaklar haberini yazmasından sonra dün gece ve bugün bu saate kadar DM'den pek çok soru geldi bu konuda. Şimdi bu sorunun muhatabı Onur Akay, sevgili Onur Akay yazdı bunu. Ben burada size tabii paylaştım, bir müjde olarak paylaştım ama Onur Akay'ın açıklaması gerekir. Onun açıklaması doğru olur bu filmle ilgili gelişmeleri. Nitekim o da bu konuda bir bilgi araştırması yaptığını söylemişti. Bir araştırma yaptığını söylemişti arkadaşlar. Ve Mert Ramazan Demir'in Afra Saraçoğlu için, sevgilisi için bir sürpriz İstanbul'a geldiğinde bir sürpriz hazırlamakta olduğunu söylemişti yine sevgili Onur Akay. Cumartesi günkü yayınımızda bunları hepsini konuşacağız kendisiyle. O da sizlere bilgi verecektir mutlaka. Biraz daha sabretmeniz gerekiyor. Şunun şurasında kaç gün kaldı ki? Perşembe, Cuma önümüzdeki günler ve sevgili Onur Akay'a biliyorsunuz bir uzaklaştırma cezası daha geldi Gönül Yazar'dan. Harika Avcı'dan sonra Gönül Yazar'la ilgili benim canlı yayınımda söylediği Taş Babaanne sözünden dolayı sevgili Gönül Yazar'a Taş Bebek denir. Gençliğinden ona takılan bu bir ünvan. Gönül Yazar o kadar güzel bir kadındı ki sarışın, renkli gözlü, bembeyaz teni olan ve çok güzel bir fiziği olan bir hanım, bebek gibi bir kadın, ona taş bebek demişlerdi. Onur Akay da benim programımda Gönül Yazar'la ilgili konuşurken yaşını açıkladı. Birdenbire yaşını açıkladı. Nüfus cüzdanını gördüğünü söyledi ve 93 yaşında olduğunu, ona abla değil taş babaanne diyebileceğini söyledi. Bunun üzerine Gönül Yazar da kendisine mahkeme kararı çıkarttırdı. Konuşmama yasağı, uzaklaştırma yasağı getirdi. Eğer Onur Akay Harika Avcı ile ve Gönül Yazar'la ilgili konuşursa 3 gün, her birinden 3'er gün hapis yatacak. Ben de kimle canlı yayın yapacağım? Onur Akay hapse girerse dedim kendisine. Olsun dedi, Bilal abi dedi. Dinlenirim biraz içeride dedi. Enteresan, Onur Akay çok tatlı bir dost. Ya aman hanımlar, size bir şey söyleyeceğim. Yan kesicilerin pazarda, sokakta yeni bir yöntemi
ortaya çıktı. Bu semt pazarlarına gidiyorsunuz ya, hani, meyve sebze alışverişi için, aman ne olur çok dikkat edin. Ne olur çok dikkat edin. Çantalarınızı boynunuza asıp öne koyun, ön tarafa koyun ve eliniz de altında olsun. Elinizle de, 2 elinizle de kontrol edin sık sık. Bakın ne olmuş? İstanbul Kadıköy'de Türkmen bir vatandaş, Türkmenistanlı bir kadın omzuna asmış çantasını. Çanta da, kumaşı da deri, yapma deri, suni deri ve ince bir deri. Büyük bir çanta. Omzuna asmış, pazarda geziniyor. Kalabalık, sıkış tıkış geziniyor. Gezinirken birisi, bu keskin bıçaklar olur ya, hani falçata deriz biz, falçata. Onunla boydan boya o omuzundaki ince deri çantayı kesmiş, kumaşını. İçinden cüzdanını almış ve uzaklaşmış. Kadıncağız farkına varınca ağlıyor. Video çekmişler. 10.000 lira parası, Türk parası. Ve ayrıca dolarları varmış. Ve ayrıca yeni kimlik çıkartmış. Kimlik kartı varmış. Çalınmış gitmiş. Kadıncağız ağlıyor. Aman dikkat edin. Pazarlarda, kalabalık yerlerde çok dikkat edin. Çantanızı mümkünse omuzunuza falan asmayın. Bir kafede oturduğunuz zaman sandalyenin üzerine falan asmayın. Sandalyenin arkasına falan asmayın. Yanınıza da asmayın. Hiç farkına varmazsınız. Çalarlar, keserler, içinden alırlar. Kucağınızdan bırakmayın. Yani bu hırsızlar, yan kesiciler dünyanın her tarafında böyle. Her tarafında. Yani Paris'te de çok var, Londra'da da çok var. Cannes'a gidiyorsun mesela, Cannes Film Festivali'ne giderdim, yıllarca gittim. Ya 3. kata tırmanıyorlar. Otellerin 3. tırmanıyorlar, böyle maymun gibi tırmanıyorlar. Millet yazın camlar açık uyuyor. Camdan içeriye girip insanları bayıltıyorlar spreyle, içeri girip. Ondan sonra telefonlarını, paralarını, ne varsa alıp kaçıyorlar. Çok dikkat edin. Maalesef böyle. Evet, bu arada dilerseniz özel üyem olabiliyorsunuz arkadaşlar. Benim YouTube sayfasında katıl düğmesine, katıl butonuna basarak, yönlendirmeleri takip ederek, profil fotoğrafımın yanındaki katıl butonuna basarak, yönlendirmeleri takip ederek dilerseniz özel üyem olabiliyorsunuz. Özel üyelerimin ayrıcalıkları var. Onlarla sosyal medyada takipleşiyorum. Onların soru önceliği, mesaj önceliği ve onlarla daha çok sohbet etme imkanı oluyor. Ayrıca onları canlı yayınımda da burada ağırlıyorum. Beni Şili'den, Güney Amerika'nın Şili ülkesinden özel üyem olan değerli arkadaşım, canlı yayınlarıma katılmıyorsun. Zannedersem sonradan izliyorsun yayınlarımı. Şili'den, tekrar söylüyorum, özel üyem olan değerli takipçim. Benimle canlı yayın yapmak istiyorsan haftada 2 gün seninle canlı yayın yapabilirim. Ama İspanyolca bilmiyorum. Nasıl yaparız? Onu da konuşmamız lazım. Ve bana soracağın soruları, bana danışacağın konuları da her zaman cevaplandırmaya hazırım. Instagram hesabında yazarsan, seni Instagram'dan da, diğer hesaplarında yazarsan, sosyal medya hesaplarının tümünden de takip edeceğim. Bunu altyazıyla daha sonra okuyup, izleyip okuyacağını da bildiğim için şimdi sana anlattım. Sevgiler, kucak dolusu sevgiler. Saat farkından dolayı canlı olarak izleyemediğini zannediyorum. Patricia Alba Ortega, hola Arjantin. Hola amigos from Argentin. Hola amigos. Patricia, Gülşen Dönmez, Ay Yıldız bugün Pelin, Miki Braho, Dota Sel, Ruhangiz. Hırsızlar bütün dünyada var.
Dotasel her yerde çok var diyor. Evet, önlemimizi almamız lazım arkadaşlar. Hırsızlara karşı, yan kesicilere karşı üzülmemek için çok dikkatli olmak lazım. Çok dikkatli olmak lazım. Yıldız Çelik biliyor musun? Ben Ramazan Demir Japonya'da da tanınıyor. Yıldız Çelik Japonya'da da tanınıyor dediğin çok enteresan. Japonya'da Yalı Çapkını dizisi gösterilmedi diye biliyorum ben. Japonya'da bir televizyon tarafından satın alınmadı diye biliyorum Yıldız Çelik. Çünkü Japonca hiç altyazı teklifi de gelmiyor, ricası, isteği de gelmiyor videolarla ilgili. Ama demek ki onlar YouTube'da bir şekilde diziyi bulup izlediler ve başka kaynaklardan da izliyorlar. Ege çok doğru konuşuyorsun Bilal abi diyor. Teşekkür ederim. Naile İmanlı Afram konusu bitti ben gidiyorum diyor. Ruksera Milayka'ya 7/24 Mert'in yanında. Merlete Apareceres de Silva. Boa tarde Bilal Soudo. Brezilya'dan. From Brezilya. Mickey Bravo. İnşallah artık beraber çıkarlar. Yıldız Çelik abi kaç arkadaşım var Japonca, Japonlar onlar biliyor, izliyor diyor Yıldız Çelik. Anladım canım. Ruhengis Umriyeva. Ben isterim ki Mert ve Afra dünya yıldızı olsunlar. Norma Garcia. İyi günler Meksika'dan selamlar. Norma Garcia Meksika'ya çok selamlar. Sevgiler. Ayşegül Gala'ya el ele gelsinler. Ya inşallah ya. İnşallah o günleri görürüz. Patricia Albe Ortega, Arjantin bayrakları ve el sallamalar. Buenos tardes desde Arjantina. Ve dileyen takipçiler süper chat ve süper etikette alabiliyorlar arkadaşlar. Onları da söyledim. Fatma Gala yok diye biliyorum. Yani son anda bir sürpriz olmazsa gala yok. Afram Libya'da yayınlandı. Televizyondan geldiler. Niye Afram gitmiyor diyor. Ya bu televizyonlarında yayınlanan ülkeler Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'i hep istediler zaten. O televizyon kanalları, yurt dışında onların dizisini yayınlayan televizyon kanalları onları hep davet ettiler zaten. Para verenler de oldu tabii parayla. Fakat bizim gençler, bizim oğlumuzla kızımız gitmedi. Yani işleri çok yoğun olduğu için, kendi tatil planlarını değiştirmek istemedikleri için gitmediler. Hatta hatırlarsınız geçen sene bir ara sonbaharda İspanya'ya gidecekleri gibi bir konu vardı. İspanya'ya gideceklerdi. İspanya'da kendi dizilerini satın alan televizyonda yayınlanması için İspanyolca bir video bile çekmişlerdi yan yana durup hatırlarsanız. Mert Ramazan'la Afra Saraçoğlu bir metni okumuşlardı, ezberlemişlerdi ve söylemişlerdi. Ve İspanya'ya gideceklerdi o televizyonun, o kanalın programına katılacaklardı. Orada hayranlarıyla buluşacaklardı İspanya'da. Ancak bir türlü bu gerçekleşmedi, gitmediler. İşte bunların olması lazım arkadaşlar. Gideceksiniz yani yurt dışına gideceksiniz. Bunlar bir fırsat. Orada daha çok sevilmeniz için, daha çok tanınmanız için. Bakın Kerem Bürsin gidiyor. Kerem Bürsin bir ayağı İspanya'da ama Kerem Bürsin ne yaptı? Bu Hande Erçel'le oynadığı diziden dolayı yurt dışında çok fazla kişi tanıdı onu. Özellikle bu İspanya, Portekizce konuşan ve İspanyolca konuşan ülkelerde, İtalya'da ve İspanya'ya da kendisine İspanyol menajer tuttu. Orada İspanya'da pres ofisi kurdu kendisine. Basın danışmanı tuttu orada. Orada bir ofis tuttu. Kerem Bürsin. Ve bunu 2 sene, 2,5 sene, 3 sene belki önce yaptı. 3 senedir var. Ama ne yapıyor oradaki Kerem Bürsin'in ofisi biliyor musunuz? İspanya'da Kerem Bürsin'in fan gruplarını organize etti. İspanya'da pek çok binlerce fanı var Kerem Bürsin'in.
ve İspanya'da bu sinema festivalleri, film festivallerine Kerem Bürsin'i davet ettiriyorlar. Bu organizasyonu yapıyorlar, bu ön çalışmayı yapıyorlar ve Kerem Bürsin geçenlerde orada hatta davet edildiği bir ödül de aldı. Ve orada İspanyol yıldızlarla bu festivallerde tanışma yemekleri falan organize ediliyor Kerem Bürsin için. Onlarla kaynaşıyor. Banderas. Ne Banderas'tı? Banderas'la arkadaş oldu ya, kanka oldu. Banderas ondan yaşça çok büyük. Hatırlarsınız. Banderas'ın tiyatro gösterisine gitti, tiyatro salonuna gitti, tiyatro oyununu protokolden en önden izledi. Banderas'la sahnede hatta biz fotoğrafları, videoları vardı sahnede oyun sonrasında. Banderas'ı İstanbul'a davet etti ve daha sonra Banderas'la bir festivale katıldı. Bu olaydan 6 ay sonra, geçenlerde dedim bir sene kadar önce. Dostlukları, arkadaşlıkları devam ediyor ve orada bir ortak projede bir araya gelmek üzere çalışıyorlar. Ortak bir projede. Yani bunları yapacaksınız. Yan gelip yatmak, tamam tenis de güzel, spor da güzel, arkadaşlar da güzel ama bunları yapacaksınız. İleride dünya starı olmak istiyorsan bu işbirliklerine açık olacaksın ve bunları senin menajerin organize edecek. Onun için diyorum Mert Ramazan Demir için de, Afra Saraçoğlu için de yurt dışında menajerler şart. Yurt dışında onları o ülkelerin basınına, medyasına tanıtacak, anlatacak, sürekli olarak oralara haber yollayacak, haber verecek, o ülkelerin dilinde videolar, fotoğraflar verecek bir çalışma organizasyonu şart o ülkelerde. Bunu Türkiye'den yapamazsınız. O ülkenin diliyle, o ülkenin havasını, ortamını, medya altyapısını, medya dinamiğini bilen çalışanlarla yürümeniz lazım. O ülkenin vatandaşı olan profesyonel kişilerle yürümeniz lazım. Bu gezip tozmakla olmaz. Olmaz. Emek vermek lazım bu işe. Yani bu bilgileri de, bu anlattıklarımı da kimse anlatmaz Mert'e, Afra'ya. Bunların hepsi profesyonel çalışmayla ortaya çıkabilecek gerçekler. Bendeki birikim de yaklaşık 50 yıllık bir birikim. Peki arkadaşlar, iyi ki varsınız, iyi ki buradasınız, iyi ki benimlesiniz. Nice to see you. Hi from Poland diyor. Poland, Varşova, German Master. Teresengueles, Salus des Puerto Rico, Puerto Rico, Puerto Rico, Puerto Rico, Puerto Rico, music and Dota Sel, Caner Aysal, Kerem Bürsin dizileri uzun sürmüyor. 2 sene devam eden dizisi yok. Ya ona takılmayın ya. Ona takılmayın siz arkadaşlar. 2 sene sürmesin, 3 sene sürmesin, 1 sene. Zaten dizi dediğin 8 ay en fazla bitmesi lazım. Bakın Netflix dizilerine. Anlatabiliyor muyum? Öyle sinema gibi upuzun, yani yıllarca sürecek şey gibi seri, yani bu bizim Türkiye'nin bir çıkardığı bir şey. Her bölüm 2,5 saat olacak. 2 sene, 4 sene, 5 sene, 6 sene sürecek. İşkence bu ya. Oyuncuya da işkence, şeye de işkence, seyirciye de işkence. Her gece 2,5 saat bir dizinin karşısında oturmak ne gerek var? Yapacak o kadar çok aktivite var ki. 60 dakikada, en fazla 50 dakikada anlatırsın bir diziyi. Yeter. Her akşam. İnsanlar 2 dizi seyrediyor. 5 saat ekran karşısında. Gözleri kör oluyor. Ondan sonra sabaha kadar yorgun argın uyuyorlar. Olmaz böyle bir şey ya. Derya Yüksel, sen de iyi ki varsın. Oksan Latifo, şu an Afram'ın arasında nasıl bir bilgi var mı? Gayet iyi. Dota Sel, sağ ol, sen de sağ ol. Peki arkadaşlar, iyi ki varsınız. İyi ki benim takipçimsiniz. İyi ki birlikteyiz. Görüşmek üzere. Yarın yine bu saatte, Allah'tan bir mani olmazsa
beraber olacağız. Sevgiler.